Arkadaşlar selam. Bugün Peru, Ekvator ve Kolombiya gezimizin ilk günü. İlk uçuşumuza doğru yavaş yavaş gidiyorum. Eşlik edecek arkadaşlarımla birazdan buluşacağım. Umarım güzel bir gezi olur. Gezinin detaylarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. Gezi arkadaşlarımla tanıştırıyorum. Merhabalar. Çağdaş ve Buğra. Selamlar olsun. Saatler 3.42. Yaklaşık 25 saat sonra. Limada olmuş olacağız. Aynen. İstanbul çekine doğru yavaş yavaş. Yol alalım bence. Aynen yol alalım. İlk uçuşumuz buradan İstanbul'a olacak. İstanbul'da tekrardan görüşmek dileğiyle. İşlemlerimizi başlatalım. Görüşürüz. Bye bye. Ciao. Kameramız yeni olduğu için şu an özelliklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Yalnız çok ilginç bir şey. En olması gereken özellik yani Basic. selfie modundan landscape moda geçişi bulamıyoruz. Şu an Çağdaş onunla ilgili internetten onların ayarlarına falan bakıyor. Umarım halledeceğiz. Abi teşekkür ederiz. Fully bulduğun için. Complete abi. Videonun fotoğraf Şu an video. Yes tamam follow da oluyor. takipte. Neyse İstanbul'da bakalım. Hadi buyurun. Haydi gidelim. Haydi. Çekimimizi Yok, yapalım. çıktım hadi. Çantası olan. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey, teşekkürler. Senin kaç? Benimki kaç abi? Benimkinde bagaj etiketi var. Ben kargoda gideceğim. 25 bravo. Harvard'da mı? Şu an geçiyoruz abi. Orada vermişiz. 20 bravo. Uçakta pek çekim yapamadım çünkü uyudum. Çağdaş'ın valizi fazla olduğu için kargoya vermek zorunda kaldık. Onu bekleyecek anlamak için. Evet abi kaç kiloyla kaybettik? Yarım kilo mu? 1 veya 2. İşte 11,5'tan 12. Hep öyle geçer. Sınırlarda. Yatmak böyle. 2'den 7. Size şöyle birazcık İGA'yı göstereyim. Sesi nasıl alıyor acaba? Sesi elimdeyken, yakındayken çok rahat alıyormuş. Fakat uzakta olduğumuz zaman O zaman şey Tabii alıyor. de geç biz havayolu personeli olduğumuz için normalde anlaşmalı olduğumuz firmalardaki alacağımız biletlerle dışarıdan alınan arasında fark var. Evet. Burada da kimse kusura bakmasın. Bu da bizim avantajımız. Örnek vermek gerekirse İzmir İstanbul arasını biz 350 liraya geldik. Hatta 335 miydi? 335 liraya geldik. O gün o bileti alsaydık yaklaşık 1,5 ay önce 880 liraydı. Bundan sonraki ulaşımlarımız da bu oranlarda değişerek olacak. İndirim olmayan airline'a binersek onları da size söyleriz. Etap etapta bu bilgileri size geçeriz. çok teşekkür ederiz bilgilendirme için. Şimdi Madrid uçağımız için check-in'e gidiyoruz. Uçak 8.30'da 2,5 saat civarında hava durumuna göre sürecek. Pas uçtuğumuz için biz normal yolcuların check-in yaptığı yerden değil personel check-in'den check-in yapıyoruz. Personel check-in'e geldik. Kolay gelsin. Ciddi bir kalabalık var. Biz dijitalden geçeceğiz. Çıkış harç pullarınızı almayı unutmayın. Kaç para oldu şimdi? 150 mi? 150. Sanırım yılbaşından sonra zam gelecekmiş. Çağdaş öyle dedi. 1000 olur mu abi 1000? Yok. 1000 olmaz mı? Beş oldu ya. Ne kadar para lazımsa o kadar mı? Şimdi gate'e geldik. Uçağa binmek için son hazırlıkları yapıyoruz. Bekliyoruz. Ne zaman alacaklarını bilmiyoruz. Havalimanı inanılmaz kalabalık. Yani bu kadar insan nereye uçuyor, gidiyor, geliyor anlayamadım. Türkiye turizm merkezi abi. Yani gerçekten
Türkiye dünyanın başkenti olmuş. Dünyanın merkezi Türkiye. Bu uçuşun da ekonomisi hakkında bilgi verelim yine. Biz yine bu uçuşu indirimli olarak 1100 lira civarına aldık. Ortalama bir ay kadar önce aldık. Bir ay olmadı bile. Normalde bir Evet. bileti bir ay kadar önce aldığınızda Türk Hava Yolları'nın kendi sitesinde 8000 lira. 2 ay önceden bu fiyatlar 4000 küsürlere 5000 lira civarlarına yaklaşıyor. Dolayısıyla burada da ekonomimizi konuşturduk. Tahmini olarak 15-20 kere uçağa bineceğiz. Bu 15-20 kere uçağa binme fiyatı bizim için yaklaşık bir 17-18 bin TL yapıyor. Ama bunu standby bilet değil de normal onaylı bilet olarak alsak ne kadar yapar Buğra tahmini? 100 bin rahat yapar. 100 bin rahat yapar. Evet. Belki daha da fazla Total yapabiliriz. uçuşlarında Total evet. uçuş. Fazla bile yapar. Bu yönden şanslı oluyoruz. Sonra da başka yönlerden bazen sıkıntıya girebiliyoruz. Süre, zamanlama. Uçak dolu olduğunda binememe şansımız oluyor. Ama yine de her şekilde bizim için çok avantajlı normal insanlara göre. Hepinizin bu duyguyu yaşamasını isteriz. Şimdi uçağa geçiyoruz. 21 herhalde. Airbus. Tabii standby olmanın bazı böyle sıkıntıları oluyor. Bağlantılı uçuşları halledemiyoruz. Mecburen çıkış yapıp yani pasaporttan çıkacağız. Tekrar giriş yapacağız. Maalesef böyle bir problemimiz oluyor. Ama Almanya'da falan hatta Türkiye'de böyle yapabiliyoruz bazen. Yardımcı oluyorlardı ama burada öyle bir yardım olmadı. Mecburen ilk önce check-in bankosuna gidip check-in yapacağız. Şimdi ona doğru gidiyoruz. No pasaran dediler. No pasaran deyince mecburen şeyden bahsediyordum ya, standby. Shortcut oldu. Aynen, standby pass bilet kullanımında işte bazen böyle sıkıntı yaşayabiliyoruz dedim. Çıkış yapacağız, ülkeden tekrar giriş yapacağız, öyle bir durum olacak. Yolculuğumuz iyi geçti, 4 saat sürdü. Bayağı uyuduk çünkü yorgunuz. Şimdi tekrardan uyumayı düşünüyoruz. 11 saat falan sürecek çünkü. 5-6 saat uyuyup sonra uçuşun son 4 saatinde kalkıp İspanyolcuları biraz garip. Biz şimdi Meksika İspanyolcasına alıştığımız için İspanyolcuları garip geliyor. Madrid'deyiz. Ufak bir sigara molası verdik Çağdaş için. Hem dedik Madrid havası soluyordu. Direkt transit geçiş yapamadığımız için. Hava güzel. Hava açık ve güneşli. Güneş. 9 derece. 9 derece. 9 mu? 9 derece ama yani üşütmüyor. Üşütmüyor. Güneşe gitsek müthiş güzel Vallahi olacak. bence de güzel güneşe olacak. çıksak mesela harika bir hava olur. Zamanımız olsa inerdik ama inemeyeceğiz. Çünkü tam 2 saatimiz var. Sigara 5 bittikten saat olsa rahat gidilir Tamam, belki. gel. Apple Shop'a uğramadık. Zam gelmeden bir Apple Shop'a uğrayabilirdik ama 6000'lik olmadan. Hacı burada. 40 dakika falan merkez burada. Tren var, metro var. Aynen 4-5 saat olsa olabilir. Hadi olmaz burada. HAYD'yi yapabilirdik. Şöyle bir tavsiye vereceğim naçizane. Sigara içen arkadaşların sigarayı bırakmalarını rica ediyorum. Böyle Ceplerinden paketleri alalım. aynen. Ben görüntüye vermiyorum zaten. Yani onda. Uzun yürüyüşlere çıkacak arkadaşlara tavsiyemiz sigara. Yüze tırmanacak arkadaşlar ben. Lima uçuşu Terminal 4'ten olduğu için havalimanından çıkıp otobüse binmemiz gerekiyor. Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Çağdaş şey demişti, niye biz maske almadık demişti. Terminal 4'e giden otobüsteki amca bizi almadı, maske yok diye. Maalesef. Ağzımıza bir şey bağlayıversin. Şimdi maske bulmaya gidiyoruz bakalım. Havalimanında maske arayacağız. Liberya için böyle ayrı bir terminal yapmışlar. T4 terminali. Ya pasaportla giriş yaptığımız T1 terminalinden yaklaşık bir herhalde 5 kilometre falan mesafe var. Yani öyle yürüyerek geliriz falan diye sakın şey yapmayın, otobüse binin mutlaka. Havalimanında geçiş otobüsünde maske takmak zorunlu. T4'e gidiyoruz. Bayağı da mesafe varmış. Yürüyerek gitsek kesinlikle yetişemezdik. Neler hissediyorsun? Uçağımıza bineceğiz birazdan. İnşallah.
İnşallah. Bineriz ya. Sıkıntı olmaz. Bak Turkcell'den yeni mesaj var. Tamam bakalım. Şurada azıcık bir şeyler atıştırdık. Sağlık problemleri. Sadece bunu Güzel para ödedik. Ödeye giren geçen Ama- yılda her yılda Keyfimizden önemli değil. 24'de falan. Evet, insanlar sırada. Şimdi soracağız bakalım. Bize koltuk numarası verecekler mi şimdi, yoksa sıranın sonunu beklememiz lazım. Mira, me han sacado a mí de Nueva York 15 minutos antes, Ana, no sé para qué, ¿sabes? No sé hacia dónde abre la puerta, mira. Şimdi biletimizi kesecek. Sıkıntı yaşamak. Mira, esa señora que no lee el código, papá. A350 uçağıyla Lima'ya uçuşumuz başlamak üzere. Her zamanki yine gibi sıra bekliyoruz. Sıralar bitmiyor. Yine sıradayız. 11 saat. 11-11,5 saatlik bir uçuş. Akşam saat 7.30 oranın saatiyle, lokal saatte 7.30 civarı Lima'da olacağız. Zor bir uçuş oldu. Zor ve nikotinsiz. Madrid'den Lima'ya olan yolculuğumuz Airbus A350 uçağıyla başlamak üzere. Uçağa doğru ilerliyoruz. Iberia burayı hakimiyet altına almış. Her taraf Iberia. Bu bize ne kadar mal olmuştu? Bilet maliyet 3000 küsür değil mi? 1300 Evet. 2342 TL'ymiş bilet. 700 dolar. Dolar. Normalde bilet fiyatı 1000 euro civarı vardır sanırım. Yok öyleydi. 2450 gibi bir şey. Çünkü 1100 küsür de Madrid işte 3500 falan oluyordu toplam. 3580 falan oluyordu. Uçağımız gayet başarılı, güzel. Dışarıdan almak istesinler acaba millet ne kadar? Dışarıdan almak isteseler 40 bin civarında olması lazım. 35-40 bin civarında olması lazım. Ama tabii çok önceden alınırsa daha uygun fiyatlara bulunur veya aktarmalı uçuşlarla daha uzun sürede ama daha ucuz bir şekilde seyahat edilebilir diye düşünüyorum. Bir ay sonrasına mı bakıyorsun? Öyle arat diyorum ki hani insanlara 864 euro. Iberia'dan mı bakıyoruz abi? İberya'nın kendi sitesi. Saat 20'de Sí, hoy he partido una. 15 16 bin euro. 16 bin falan işte bizimki Tu madre para la reclama la abuela. yine çok uygun bir fiyatlı oluyor. Maalesef rezil bir durum ama hala uçakta maske istiyorlar. Asi gayet güzel bir şekilde karnını doyurdular. Ben hala yiyemedim. Foxtrot tarafına servis yok. Çatır çatır yediler. Şaraplarını içiyor. Şarabımız, rakırımız, etimiz falan yedik. Falan bir tatlı. Bir tur daha yiyeceğiz biz. Biz de inşallah. Hesabıya bilmiyorum ya. Sonuna doğru. Çağlaş film ve uyku keyfini bir arada yaşıyor. Buğra da ekipten içki almaya çalışıyor. Fazla içtiyse daha fazla veremeyiz. O. Burada kalan olabilecek. Merakla bekliyorum. R350 gerçekten çok rahat, çok iyi. Motor sesini çok az duyuyor. Ciddi anlamda geliştirmişler. Buğra gidip karıştırmış bayağı ama Aynen. Arkaya bakacağım. maalesef bir şeyler bulamadı içecek. Alkol yok. Su var abi. Alkolü bitirmiş. Aqua var, aqua. Agua caliente. Çekimle ilgili bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İnanılmaz zor bir şeymiş. Tebrik ediyorum arkadaşlara. Karşında kimse yokken konuşuyorsun. Yani insan ne diyeceğini bilemiyor ilk başlarda. Tabii bizde de tecrübe olmadığı için garip geliyor. Umarım daha güzel konuşabilme safhasına geçeriz. Çok farklı. Özellikle mesela Türkçe konuşulan bir ortamda kamerayı böyle tutup kendi kendine konuşuyormuş hissiyatı çok garip geliyor. Ama şu an tabii kimse yok, sadece biz varız. Ondan dolayı sanki konuşma şeyin rahatladı gibi. Security. Nasıl abi, bulabildin mi bir şeyler? Toplantı var. Valla Toplantımız. Aynen. Şimdi gelirken yapacağım. ben gidiyorum. Okuyorum çünkü. Şu an Atlantik Okyanus ortalarındayız diyebilirim. Hatta şöyle haritadan göstereyim daha iyi olur. Lima'ya uçacağız. Yaklaşık 11 saat sürüyor. Madrid
uçaktan. Daha farklı bir uçuş rotası var mıydı? Ya tabii ki vardı ama pas uçtuğumuz için böyle gelmek zorunda hissettik kendimizi. Aslında Bogota'ya gidip Kolombiya'ya gidip oradan da gidebilirdik. Ama dönüşte Bogota'dan veya Caracas'tan döneceğiz Venezuela'dan. Kılan kalktık. Yemeği çekmeyi unuttum ama şimdi sinekler geldi. Onları çekiyoruz. Evet. İkili ilişkilerimi kullanarak şöyle buraya 2 tane de şarap aldım. Lufthansa kartımı kullanarak özellikle. 2 bira 2 şarap 20 tane aldık. Tabii bunun öncesi de var yani. Bu sadece şimdi. Bunun öncesinde şarap show vardı zaten. 10 tane adam. Artık bizim içmememiz gerektiğini söylediler. Biz de biraz ara vereceğiz. Ama dostane ilişkiler kurduğumuz için arada kaçak şeyler oluyor. Böyle bir sinek menüsü verdiler. Yanında bira aldık. İşte yeşil zeytin, krema. Harbi sinekler geldi abi. Bu da çerez. İkinci dağıtım bu. Ben almadım. Doste, Treste, Trest abi. Treste gerekli şovlar. İkili ilişkilerimiz gayet kuvvetli. Hiç sıkıntı yok. İstediğimiz kadar. Lufthansa personeli var yanınızda. Köl mühendisi. Çöl teknisyeni. Ana baba oran. Baba Türkiye. Yarı Alman, yarı Tatar. Şu an Antillerin ve Karayiplerin üzerindeyiz. Çağdaş diyor ki keşke teknemiz olsa da oralar o şekilde geçsek. Burayı yakınıyla geçişteye çok az kaldı. Ne kadar Sasa ve Ektaş lotu gerekir abi? Çok. Zamanında şu an en az 10.000 log lazım abi. 10.000 log lazım şu an. Biz Işıklar Holding'de bu işi yapacağız abi. Işıklar Holding geliyor mu? Yeni Sasa mı abi? Ya bunu yayınlamasak da bu bize saklı kalır. Yayınlayalım ki herkes altın Işıklar Yükselsin diye. Yaklaşık 24 saat sonunda Lima'ya vardık. Uçaktan ölüyoruz şimdi pasaport işlemleri için. Hava gayet iyi, yolculuk güzel geçti. Bazı köpek ağlamaları haricinde gayet iyiydi yani. Bu yaptığımız en uzun uçuş mu oldu şimdi? Evet abi 24 saatlik yolculuğun sonunda İzmir'den çıktık. Lima'ya indik. Daha önce Meksika'ya ne kadar sürmüştü? 21 saat falan sağ 21 saat. Daha 3 saat daha fazla yolculuk yaptık. Orada daha fazla olabilir mi? Yok ya ama 21 mi? Çünkü orada uyuyucuydu hemen. Burada 3 saat daha fazla oldu. Ama yani çok aşırı bir yorgunluk olmadı. Uyku yapabildik elimizden geldiğince. 4-5 saat uyuduk herhalde totalde. Çekilir mi yani yolculuk? Peru'ya gelecekler için Çekilir abi. Bol şarap ve bira şimdi. evet çekilir. Bitti. Nereler? Paşa paşa yaparsın. Biz Diplomatikos'a gidiyoruz abi. Diplomatikos var ya, ona doğru gidiyor. Ne var abi? Milyonlarca insan var. Herkes Peru'ya gelmiş. İnsanlar var abi. İspanya giriş ve çıkışta size hiçbir soru Bana sordu. soruldu mu? Ne soruldu abi? Ne sordu? Bana çıkışta sordu. Niye gidiyorsun dedi. Turizm işte. Daha yeni geldin, niye gidiyorsun? Ne Vakat oldu? diyorsun dedi ya. Vakat şöyle dedi. Evet dedim vakat var. Bana sormadı İyi da dedim. ondan merak ettim, size de sorayım dedim. Bana sordu. Sana sordum Buğra. Hiçbir şey sormadım. Giriş polisi hiçbir şey sormadı da çıkış polisi sordu sadece. O da ilginç. Çıkış polisi Evet. aslında. Ha, niye gidiyorsun benim ülkemden diyor abi. Gitmeyin benim ülkemden. Pasaportta çekemedim. Çünkü yasaktı. Şimdi çıktık. Bir mola verdik. Şimdi şey bekliyoruz. Otobüs bekliyoruz. Otobüsle şehir merkezine gideceğiz. Nemli bir hava var. Hafif bir rutubet hissediyorsunuz hemen indiğiniz anda. Ama çok kötü değil. 21-22 derece falan. Hemen taksici abiler geliyor böyle taksi istiyorlar. Ama çok pahalı.